Selamlar dostlar, Respawn Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Concourse Blade'de bir maç analizi yapacağız. Genel olarak oyunda aksi iddia edilen çoğu şeyi yapıp güzel sonuçlar aldığım maçlardan bazıları. Bunlardan en bilinir olanı ise uzak birimleri kullanmamak. Şöyle gösterecek olursak maçı başlatalım. İlk önce yaptığım taktiklerden, ondan sonrasında da bunları neden uyguladığıma, nasıl uyguladığıma geçiş yapacağız. Şöyle maçımızı başlatalım. Maçın daha ilk dakikaları, daha duvar yeni yıkılmış. Bu duvarın yıkılmasından hemen sonrasında bir Hussarlı arkadaşımız charge'e kalkmak istiyor. Burada da şöyle bir şeye rast geliyor. Şurada gördüğünüz üzere basit de olsa bir kargalı birime denk geliyor. Kargalıların hepsinde bataklık etkisi var ve bataklık etkisi süvarileri oldukça yavaşlatıyor. Bildiğiniz yerine mıhlıyor. Oldukça hasar almalarına sebep oluyor. Bundan dolayı bu arkadaşımıza yol açmak amaçlı hemen mevcuttaki anti piyade birimimi öne sürüyorum. Wunwei kasrı muhafızları son birkaç sezondur sinir bozucu durumdalar ve şuna rağmen gördüğünüz gibi hani girip anında temizleyip geri çıkabiliyoruz. Birçok defa nerf aldı ama hala aktif olarak kullanmaya devam ettiğim, bir o kadar da sevdiğim bir birliktir. Burada hemen merdiven analizi yapıyorum. Karşılaştığım birlikler, silahşörler var, paladinler var, yan tarafta da teberciler var. Hemen geliyoruz. Tebercileri yerleştirdi, paladinler yenine aldı. Burada Vaegir kullanan bir arkadaşımız hemen saldırıyı başlattı. Yanımızda gene Smaki paladinleri var. Anti piyade birimi olarak benim de buraya dahil olmam lazım bir şekilde. Şöyle hemen bakıyoruz. Kullandıkları birimlerden herhangi bir tanesi, o da anti piyade mi? Tebercileri anti piyade olarak sayabiliriz ancak o kadar da etkili değiller şu anki durumda. Şöyle arkalarından ben de saldırmaya başlıyorum ve gördüğünüz gibi vurduklarımın hepsi kritik. Arkadan vurduğunuz bütün saldırılar kritik hasar kabul edilir. Bundan dolayı fazlasıyla zaten yeterli bir hasar vuracakken, bir de üzerine zaten antileri olduğum için şöyle bir manzarayla onları temizliyoruz. Tabii sonrasında başka destek birlikleri de geliyor. Ancak buradaki kalabalığı büyük oranda eritiyoruz ve buradaki muhabbet tam anlamıyla kapatılıyor. Burada şöyle söyleyeyim size, daha bir önceki bölümde bahsettiğim birliği silahından tanımak mevzusu var. Mesela Zwinehander'lar olsaydı anti piyade birimi olduğu için burada tehlikeli olurduk. Hani herifin bir ikiye basmasına beklerdi. Ancak silahına bakacak olursanız bu Zwinehander değil, normal çift elli kılıççılar. Kaçıncı sezon hatırlamıyorum. 9 ya da 10. sezonda gelmişlerdi. Tabii bunların çok büyük bir kısmı tecrübe olsa da oyunda bazı şeyleri çabucak kavrayabiliyorsunuz ve tabiri caizse hangisinden ne kadar dayak yerseniz o kadar hızlı öğreniyorsunuz. Buradaki savaşta bütün bu MK'sı harap olsa da ben takımıma güzel bir katkıda sağlamış bulunuyorum. Hemen güneş falankslarını alıyorum. Geliyoruz buraya. Güneş falankslarını aldıktan hemen sonraki muhabbette karşıya bakıyorum. Bir yığılma var. Kalkanlı birlikler yığılmışlar ve büyük ihtimal arkalarında gene bir menzilli savunma var. Ve sonrasında bir takım arkadaşımın Falconetti'lerle burayı topladığını görüyorum. Hemen Falconetti'lerin yerini tespit ediyorum. Hemen arkamdalarım zaten, öyle çok büyük bir mesafe yok. Hemen onları korumaya geçiyorum. Çünkü bazı birlikler, bu maçta bir tane daha denk geleceğiz, korunmaya muhtaçlar ve çok büyük hasar vuruyorlar. Bir tane Falconetti 5-6 tane birime eşdeğer bir şekilde hasar çıkarabiliyor. Ancak onları korumazsanız bir tane şampiyonun onları arkalamasına bakıyor. Bundan dolayı takımınızdaki arkadaşlarınızı, eğer böyle kıymetli birlikler almışlarsa, korumaya bakın. Şöyle Falconetti'lerden sonra hemen yan tarafta A'yı aldıklarını görüyorum. Ben de birliklerimle beraber ileri giriyorum ve falanksların şöyle bir özelliği var. Falankslar bir şekilde silah yatırılmış pozisyonda ilerleyebiliyorlar. Bundan dolayı silah yatırma pozisyonuna getirtip onları ilerletmeye başladım. Burada halihazırda zaten beni destekleyen birlikler olduğu için oldukça kolaydı. Hemen silah yatırmayı bozup daha hızlı bir şekilde ileri gitmeleri için onları yönlendirdim. Burada gördüğünüz üzere silahşörler var, silahtarlar var. Bir atlı sürüsü geliyor. Burada Atlı'nın tek antisi benim. Bundan dolayı hemen pozisyonumu alıyorum. Silahımı yatırıyorum şöyle. Silah yatırmaya geçtiğim gibi adam yön değiştirmek durumunda kaldı. Çünkü adam buraya gelse de ölecek. Ancak şöyle bir güzellik tarafı olmuş. Birlikleri ben farklı bir yoldan getirttiğim için 2-3 tane birliğim de şu köşeden devam etmişler. Siz görmüyorsunuz. Kendimi bir tık alta alayım. Gördüğünüz üzere 2-3 tane falanksım karşı tarafta kalmış ve benim bütün doktrinlerim anti süvari neredeyse. Gördüğünüz üzere 3-4 tane falansa oradan geçerken zaten o atlı birimini mahvet. Herhangi bir şekilde bir daha arkadaşlarımı rahatsız edebileceğini zannetmiyorum. Buradan şöyle bir hataya kalkıyorum. Yanımdaki arkadaşlar o kadar destek olmamasına rağmen ben kapıdan ilerlemeye devam etmeye çalışıyorum. Ve kapıdakilerin hepsi menzilli, falankslarımın kalkanları gitmiş durumda. Bundan dolayı büyük bir hasar yiyorum burada. Kilimi alıp çıkıyorum. Sonrasında falanksları tekrardan can doldurtup getirdikten sonra şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. Gene kapıya yığılma var. Ama az önceki Falconetti gibi arkadaşımın
arkadaşımın Sifonari getirdiğini görüyorum. Sifonarilerin hemen yan tarafına kuruluyorum. Çünkü şöyle bir şeyi gözlemliyoruz hemen. Buradaki birlikler demir biçicilerimiz var, silahşörlerimiz var. Bunlardan herhangi bir tanesi herhangi bir şekilde birim durdurma özelliğine sahip değil. Bundan dolayı ben de hemen sifonarileri koruyorum. Kapıya bir barikat kuruyoruz. Gördüğünüz gibi demir biçici zaten ön taraf atıldı gitti. Onun herhangi bir şekilde bizle bir bağlantısı kalmadı. Buradaki kalabalığın bizim birliklerimizi zaten def etmesi çok da tahmin edilemez bir durumda değildi. Ancak şöyle bir durum var. Sifonariler ortaya çıkmış. Bundan dolayı onları hala koruyamaz vaziyetteyim. Her ne kadar falankslarımızın mızrakları yetişiyor olsa da şu anda menzilli saldırılar için açık hedef halindeler. Bundan dolayı arkadaşımızı kısaca bir uyarıyoruz geri çekilmesi için. Oyunda iletişim kurmadığımız için genel olarak mikrofon kullanma sayısı oldukça az. Bundan dolayı mouse'un tekerleğini basılı tutup oraya atadığınız bazı komutları kullanabiliyorsunuz. Geri çekil, buraya destek lazım, çoğusunun sinir bozucu, provoke sözleri bu fonksiyona atanmış durumda. Arkadaşımız da beni dinleyip burada hemen birliklerini geri çekiyor. Burada şöyle bir şeye keşke dikkat etseymişim. Birazdan ufak bir hüsrana sebep olacak. Yukarıdan Shenji el bombaları geliyor. Gördüğünüz üzere. Ben bu el bombalarını o kadar dikkat edemedim o anda. Ve oraya bir kurulmaya başladık. Birazdan göreceğiniz üzere ufak çaplı bir felaket yaşanacak ve Shenji için burası çok güzel bir konumda. Burada gördüğünüz üzere tepemize bir el bombası daha yiyoruz ve birliklerimizin çoğusu mefta oluyor. Şuraya gelecek olursa yeni bir saldırı başlıyor. Saldırıdan dolayı ben birliklerimi geri çekmiyorum. Artık zaten kalkanları yenilendiği için gene bir savunmaları var ama çok fazla olmasa da. Burada askerlerime yardım etmiyorum çünkü zaten onları gözden çıkarmış durumdayım. Buradaki tek amaçları son savunmalarını yapmak ne de olsa. Son bir kez ağın içine giriyorum. Ağın içine geldiğimde yeni bir saldırı geliyor. Burada gürzlü çavuşlar var. Gürzlü çavuşların üzerine geldiğimi görüyorum. Hemen silahımı yatırıyorum. V'ye basıyorum ve geri kalanını otomatik saldırının yapmasını bekliyorum. Zaten artık 8 tane falanksım kalmış. Çok bir işe yaramıyor gibi görünse de gene de birkaç kill almama yardımcı oldu. Burada artık son birimim olan İmparatorluk okçularına geçiyorum. İmparatorluk okçuları menzilli birlikler oyuncular arasında nedense kötü bir şöhrete sahip ama burada nasıl kullanılmaları gerektiğini göstereceğim. Bir sonraki maçta da aynı şeyler var. Hemen birliklerimizi çekiyoruz. Birliklerimizi çektiğimiz gibi şöyle bir durum var. Benim gördüğünüz gibi bütün doktrinlerim tam olduğu için ve yeteneklerim de fullendiği için bu pozisyonda gördüğünüz üzere doktrinleri full elit bir imparatorluk okçusu olarak yapabileceğim zaten tek bir şey var. O da 2'ye avanmak. Hemen salvoları başlatıyorum. Salvolar diğer okçu birimlerine nazaran zaten otomatik hedef alıp belirli başlı karakterlere fokuslanıyor. Bundan dolayı kalabalık temizlemek konusunda oldukça rahat bir konumdalar. Hemen o tarafı temizliyoruz ve sonrasında merdivenlerin üzeri dikkatimi çekiyor. Merdivenlerin üzerine bir tüfekçi birimi var. Hemen tüfekçi birimine odaklanıyorum. Onu kestikten sonra bu sefer tekrardan bir yığılma görüyorum ve son 2 dakika içinde yapabileceğim tek şey var. Benim oldukça kalkanları eritmem lazım. Bundan dolayı yeteneklerimi zaten kullandım. Yeni bir salvoyu bekliyorum. Salvoyu bekleyene kadar benim o kalkanları mümkün olduğunca eritmem lazım. Öbür türlü herhangi bir şekilde anın gitmesi işten bile değil ki burada neredeyse kaybediyorduk. Şurada şöyle bir rahatlık var. Artık oyunu oynadıkça zaten edineceğiniz bir tecrübe üzerine bu haritada türbüşeler bu iki yandan geliyor. Herhangi bir şekilde orta menzilde bir türbüşe yok ki zaten türbüşeyi de yanlış yere atmış. Bundan dolayı eğer bu türbüşeyi zaten bana atmış olsaydı yan taraftaki binalara çarpacaktı. Burada birimimi sabit tutuyorum. Keşke sabit tutmasaydım dediğim an geliyor. Kalkanları eritiyoruz. Burada pavizler var ve gördüğünüz üzere hemen bir okçu saldırısına maruz kaldım ve dezavantajlı konumdayız. İlk salvoyu ben yiyorum okçu vs'lerinde. Şöyle bir durum var. İlk salvoyu atan kişi avantajlıdır. Özellikle vasal okçusu varsa. Gerçi buradakilerin sonradan vasal olmadığını fark ediyorum ama şöyle bir durum var. Vasal olsaydı çok daha hızlı bir şekilde eritirdi. Ben birliklerimin o an zaten öldüğünü düşünmüştüm. Ondan dolayı geri çekebilsem çekerdim. Gördüğünüz üzere hani birlikler bitmiş durumda değil. Ufak bir kırmızı canları var. %5 de olsa geriye çekilip toparlanma şansım vardı. Ama ben o noktada sürenin de verdiği panikle ve neredeyse anında olmuş olma sebebinden dolayı kalma kararını verdim. Buradan zaten geldiğim üzere ortalığın paladin kaynadığını görüyorum ve paladinlerin tek bir
Arkadan saldırılar bütün birlikler için kritik olsa da 4. sezondaki bu paladinler, simak yiğitleri ve benzeri birliklerin arkadan saldırmaya karşı ekstra bir dezavantajı var. Normal hasardan çok daha fazlasını yiyorlar. Gördüğünüz üzere zaten hemen ortalığı temizliyoruz. Neredeyse öleceğim. Artık bildiğim kalmadığı için ve yapabileceğim tek şey A noktasını korumak. Başka bir şey yok. Zaten halihazırda koruyordum artık ama birim vs atacak durumda değilim. Birim vs atacak durumda olmadığım için son anlarımıza yaklaştığımızda bir tane daha Phalanx birliğinin geldiğini görüyorum. Ve Phalanx'lara da ufak bir intihar saldırı girişiminde bulunacakken üstümüze bir tribüşe geliyor ve geri kaçıyorum. Burada kısa kılıç beni bir deniyor. Ve son kalan birkaç birliğimi de çağırıp en azından onları ok attırayım diyorum. Burada şöyle bir an yaşanıyor. Artık panik noktası, son 10 saniye kalmış ve anın içinde ölmüşüm. Artık go in diye bağırmaktan yazılardan sesim duyabilir hale geldiklerine inanıyorum. Hatta oyun bana spam uyarısı veriyor bu noktada. Ve arkadaşlarımızın da içeri dalmasıyla beraber son 5 saniye 4, 3, 2, 1 ve güzel bir maçın sonuna geliyoruz. Ben de iyice spiker moduna bağladım. Gördüğünüz gibi 218 birim öldürerek ortalama neredeyse 2000 asker öldürme puanıyla bu maçımızı tamamlıyoruz. Kurgu fazlasıyla uzadığı için buradan itibaren bölümü kesiyorum. Bu bölümü sizinle yayınladıktan sonra bir maçımız daha var. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.